Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en az zahmetlisinden, en kolayından, en güzelinden, en çıtırından muhteşem bir lokma tatlısı tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine de 2,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım ve ocağımızı önce yüksek ateşte açalım. Daha sonra su ve şekeri birbirine tamamen karışana kadar karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra şerbetimizin ısınmasını bekleyelim. Şerbet ısındıktan sonra üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim ki şerbetimiz kaynadıkça şekerlenmesin. Daha sonra kaynamaya başlamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra ise saate bakıp en az 8 dakika kadar daha bu kıvamı alana kadar kaynatalım. Böyle bir kıvam aldıktan sonra artık şerbetimiz hazır olmuştur. Şimdi ocağımızı kapatıp tamamen soğuması için bir kenara alalım ve geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Başta da söylemiştim, en zahmetsizinden, en kolayından bir tarif olacak bu. Şöyle bir poşet kullanacağız hamurumuzu hazırlamak için. Aynı zamanda da bu poşetle hamurumuzu dökeceğiz. Yani lokmalarımızı hem poşette hazırlayıp hem de dökeceğiz. Gerçekten çok pratik ve de lezzetli bir tarif olacak. Şöyle öncelikle poşetimi açtım. Ben kilitli bir poşet kullandım. Sizler klasik kalın kuru gıda poşeti de kullanabilirsiniz. İçerisine şimdi 2 su bardağı kadar ılık su ilavesi yapıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için suyumuz mutlaka ılık olmalı. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket yani ortalama 10 gram kadar instant maya veya yarım paket yaş maya ilavesi yapıp şöyle bir karıştıralım ve en az 2-3 dakika kadar yani mayamız aktive olana kadar dinlendirip daha sonra ununu ekleyelim. Gördüğünüz gibi bardağım çok fazla dolu değil. Silme olacak şekilde 2 su bardağı un artı 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar un ilavesi yapıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar un ilave ediyoruz. Ne bir artı ne bir fazla, buna dikkat edin. Daha sonra hamuru karıştırıp üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ve 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Bu yağ sayesinde daha sonra hamurumuz kızardığında yağ çekmeyecektir. O yüzden yağ eklemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Ve poşetin kilidini kapatıp bir güzel karıştıralım. Yani hamurumuzu yoğuralım. Yoğurdukça kabarmaya başladığı için kilidi açtım. Bu şekilde devam ettim. Ortalama 5-6 dakika kadar güzelce yoğurdum. Artık hamurum hazır oldu. Ve kilidini tekrardan kapatıyorum. Ve üzerini de örtüp en az 2 katına çıkıncaya kadar dinlendireceğim. Yani mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalanma süresi ortam ısısına göre değişebilir. Ortalama süre 1 saate yakındır. Benim oda yani mutfağım çok sıcak olduğu için, havada sıcak olduğu için ortalama 35-40 dakika içerisinde hamurum bu hale gelmişti. Şimdi kilidini açıyorum ve öncelikle hamurumuzun havasını alıyorum. Daha sonra hamuru diğer baş tarafına doğru ittirelim. Yani poşetimizin bir ucunu birazcık boşaltalım. Ve boşalttığımız ucunu bir makas yardımıyla çok küçük olacak şekilde yuvarlak keselim. Kesinlikle kalın kesmeyin. Aksi takdirde lokma değil pişi dökersiniz. Buna çok dikkat edin. Minnacık kestikten sonra artık hamurumuz da poşetimiz de hazır. Geçelim lokmalarımızı dökmeye. Bunun için şöyle küçük ve derin bir tencere alıp içerisine 2 su bardağı kadar sıvı yağ ekleyip yağımızı kaynama derecesine kadar ısıtalım. Daha sonra poşetle hamuru sıkıp bir makas yardımıyla keselim. Her seferinde makasınızın ucunu yağa bandırırsanız eğer lokmalarınızın şekli çok daha güzel olur ve asla bozulmaz. Bu arada
Az önce de söylemiştim, yağımız mutlaka kaynar olmalı. Aksi takdirde hamurlarımız yağa düştüğü anda bu şekli almayacak ve de yağ çekebilir. O yüzden dikkatli olun. Bu arada bu tarifin farklı bir versiyonunu şişeyle daha önce sizlerle paylaşmıştım. Ortalama bir sene önce, geçen Ramazan'dı yanlış hatırlamıyorsam, çok sevilip çok da denenmişti. Eğer o tarifi de izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilir veya açıklama kısmına eklediğim linki tıklayabilirsiniz. Her iki haliyle gerçekten çok pratik ama bu haliyle daha da pratik oldu. Çünkü hiç bulaşık kirletmedik diyebilirim. Ve kızarttığımızda mutlaka ara ara çevirelim ki her tarafı tamamen altın sarısı rengini alsın. Ne kadar güzel kızartırsanız o kadar çıtır ve de güzel olur. Tamamen altın sarısı rengini aldıktan sonra lokmalarımızı yağın içerisinden alıp soğuk şerbetin içerisine atalım. Şerbetimiz de mutlaka soğuk olmalı. Aksi takdirde hamurlarımız çıtır olmayacaktır. Şöyle birazcık da karıştıralım. 1 dakika kadar şerbetin içerisinde bu şekilde karıştırıp bekletelim. Daha fazla bekletmeyelim. Zaten hamurlarımızın içerisi dolduğu için hafiften ağırlaşmaya başlayacaktır. Yani şerbetini çektiğini de kendiniz anlayacaksınız. Şimdi onu servis tabağına alıp geriye kalan hamurumuzu da aynı şekilde dökmeye devam edelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız yorum kısmına bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yazarak benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Ve yine çok güzel bir şekilde kızardılar. Ve soğuk şerbetin içerisine atıyorum. Bu arada daha öncesinde kızarttığımız hamurlar şerbetimizi ısıtabileceği için diğer hamurlarımız kızarıncaya kadar ben şerbeti buzdolabının buzluğunda dinlendiriyorum. Bunu da göz önünde bulundurursanız çok iyi olur. Yani sizler de o şekilde yaparsanız çok güzel olur. Aksi takdirde şerbetiniz ısındığı için lokmalarınız çıtır olmayabilir. Ve hemen kaynar haliyle şerbetin içerisinden alıp şöyle bir tanesini sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kaynar haliyle de şerbetini hemen çekti. Ve servis için isterseniz üzerine bolca fındık, fıstık, ceviz, hatta birazcık tarçın serpiştirebilirsiniz. Tarifimiz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.